Örgü mü dediniz kanalından herkese merhabalar. Evet sevgili arkadaşlarım, bu videomda sizlere görmüş olduğunuz Allegro tekniği kullanarak yapmış olduğum bu çalışmanın nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz. Paspaslardan kilimlere, halılara, yolluklara varana kadar seccadelere dilediğiniz her türlü modelde kullanabilirsiniz arkadaşlarım. Yaparken bu çalışmayı, bu modeli kullanabilirsiniz. Evet, şimdi şu şekilde kalın bir halı kaydırmaz kullandım. İğne yardımı ile yapılıyor arkadaşlarım. Ve Nako Vega'nın şu tarz, şu şekilde renkli iplerini kullanarak yaptım. Dilediğiniz her türlü ip ve renk ile yapabilirsiniz bu çalışmayı arkadaşlar. İpiniz biraz daha kalın olursa daha iyi olur diye düşünüyorum. Çok kolay bir yapımı var arkadaşlarım. Bu deseni oturtmak için hemen şöyle başlayayım. Şu bir kenarından. Bakın şöyle öncelikle biraz anlatayım. Şöyle bir hat çekiyoruz kendimize. Yani hangi rengi böyle arada kullanacaksak o renkle böyle gelecek şekilde paspasımızı veya işte halı kaydırmazımıza o renkle başlıyoruz. Ve ilk başlarken bakın şu kenardan başlayacağız. 1, 2, 3 tane tekli, 2 tane bakın şöyle ikili, sonra bir tane üçlü ve beşli yer yapıp devam edeceğiz. Şimdi hemen yapalım arkadaşlar. Ben şöyle bir yerden başlamak istiyorum. Boyu yetmeyebilir diye düşünüyorum. O yüzden hemen şuradan kenardan şu ortaya gelecek yere şeklinde yaparsak iyi olacaktır. Bunu kenardan başlayacaksınız siz. Şimdi şu şekilde takıyorum. Ve bir üste çıkıyorum arkadaşlar. Tekli olduğu için bir üste, yani bir tanesini atlayıp diğerine geçiş yaptım. Ve aşağıdan ipimi de şu şekilde bunun altına sıkıştırıyorum. Ve buradan çıkartıyorum. Bakın bir üstünden giriş yapıp şu hemen bir yandan çıkartıyoruz. Ve çekiyoruz. Bu ip biraz ince olduğu için 2 kat olarak kullandım arkadaşlarım. Şimdi bu birinci yeri yapmış olduk. Hemen bunun yanına bakın buradan giriş yapıyorum. Bir üste çıkıyorum. Tekrar alttan bir yana kaydırıyorum arkadaşlar. 3 tane tekli yapacağız demiştim. 3 tane tekli yaptıktan sonra yine aynı şekilde giriş yapıyorum. Şimdi 2 tane ikili yapacağım. Şöyle buradan, çünkü şuradan giriş yapıyorum ikili yaparken, buradan çıkartıyorum. Bu birinci oluyor. Hemen yanına bakın. Alttaki hemen yanından giriş yapıyorum. Tekrar buradan çıkartıyorum. Şimdi ikilinin birincisini yaptık. Sonra bir tane daha yapıyoruz hemen yanına. Birinci yaptım. İkinciyi yapıyorum. Hemen yanından çıkartıyorum. Ve üçlü olan yeri yaparak devam edeceğim arkadaşlarım. Şöyle hemen yine bakın şöyle üstünden giriş yapıyorum. Bu birinci yeri yaptık arkadaşlar. Şimdi hemen yanına iniş yapıyorum. İki, bu 3, 4. Evet, yukarıya çıkıyorum. Son yerden 5.'yi alıyorum ve bakın şuradan çıkarttım. Şimdi aşağıya doğru burada yaptığımız işlemi aşağıya çevireceğiz şimdi. O yüzden üçlü yapıyorum önce. Şöyle.
Üçüncüye bakın giriş yaptım. Hemen bir üstünden şuradan çıkartıyorum. Şimdi ikili yapıyorum. 2 tane. Birinciyi yaptık. İkinciyi yapıyoruz. Şimdi bakın şöyle aldım ve buradan giriş yapıyorum. Şimdi teklileri yapıyoruz arkadaşlar. Tekliyi de yaparken yine aynı şekilde şöyle her birinden aldım. Bir tane iniyorum. Aynı bunun hizasından ve yanındaki yerden yukarıdan çıkartıyorum. Sonra da son yere gelip bu şekilde tamamlıyorum. 1 2 3. Evet, bu bizim modelimizin ana şekli. Yani bu şekil üzerinden artık diğer renkleri de bakın şöyle göstereyim. Aynı şekilde devam ettiriyoruz. Buralarda sadece bakın az oluyor. Bir tane yer, 3 tane tekli yerine bir tane, mesela biri küçük biri büyük oluyor. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. İkili bakın 2 tane bu rengimizde. Diğerinde direkt ikiliden başlıyoruz. İkilinin diğerini yapıp 3 5. Diğerinde direkt 2 tane üçlüyü yaptıktan sonra direkt beşliyi yapıyoruz. Yani şu işlemi yaparak ana yeri oluşturmuş oluyoruz arkadaşlar. Kenarı ise modelimizin ana şeması, bu şekli bu arkadaşlar. Kenarı ise bakın şuradan çıkartıyorum önce. Hemen yanından çıkartalım. Hiçbir şey yapmadan sarma işlemini yaparak tamamlıyoruz. Yapmamız gereken işlem bu arkadaşlarım. Bakın burada gördüğünüz gibi farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Tercih tamamen size ait. Böyle dalgalı dalgalı duran bir çalışma elde etmiş oluyoruz arkadaşlarım. Önce 3 tane birli, sonra 2 tane ikili, 1 tane üçlü ve beşli. Aşağıya inerken de aynı bu hizada, yani bu sayıları takip ederek üçlü, 2 tane ikili, 3 tane birli yaparak bu şemayı yaptıktan sonra, yani şu şekli yaptıktan sonra içine ya da üstünü doldurarak devam ediyoruz. Kapatırken de aynı şekilde, yani buraları zaten halı kaydırması bittiği zaman, yapacak yeriniz kalmadığı zaman aynı şekilde birlinin üstüne birli, üçlüye üçlü gibi devam edecek arkadaşlar. Evet, bu videomda da size bu güzelliğin yapımını anlatmak, paylaşmak istedim. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir arkadaşlarım. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.